Merhaba arkadaşlar, Serve'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyanın en güzel, sağlıklı fresh yemeğini yapıyorum. Bunun için orta boy bir lahanam var. Lahanam da tam mevsim arkadaşlar. Soğuğu iyi, ayazı yiyen lahanada turşu kurulur ve yemeği çok lezzetli olur. Şimdi sizler için ben bu sağlıklı yemeği anlatıyorum. Yapımı kolay. Öncelikle dörde keseceğiz lahanamızı. Dörde kestikten sonra şöyle arkadaşlar tekrar kesiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu şekli neden verdik? Çünkü kolay doğrandığı için bu şekli verdik arkadaşlar. Şu şekilde lahanalarımızı bakınız bütün şekilde çıkarıyorum. Görüyorsunuz şu güzellik ne kadar güzel. Bakınız çıkardım şekil olarak. Bunun şimdi doğraması o kadar kolay olacak ki. Ben şu masaya bunu, masam temiz, hijyen. Bu şekilde size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde önce keserek bunu doğrarsanız bakınız ne kadar düzgün oluyor. Şimdi jülyen şeklinde doğrayacağız arkadaşlar. Şu kök kısmını öncelikle bir alıyoruz. Şu kök ortada kalan sert kısmını. Şimdi doğraması bu kadar kolay ve basit olacak arkadaşlar. Buyurun. Bakınız ne kadar güzel oldu. Bunu böyle 1 santim kalınlığında doğruyoruz. Bakınız bu kadar basit bu şekilde lahanalarınızı doğramak. Buyurun bakın. 1 dakikada eşit bir şekilde böyle güzel doğranıyor. Bu tarifimde 2 tane havuç kullanıyorum. 5 adet pırasanın beyaz kısmını kullanıyorum. 1 tane de kuru soğan kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar şu lahanamızın şu iç kısmı beyaz kısmı turşu için çok güzel oluyor. Bu kısmını alıyorum. Turşu için ayırıyorum. Şimdi turşu da kuracağım sizler için. Annemin turşusunu. Şu şekilde orta kısımlarını alıyoruz. Bir lahanadan hem turşu hem yemek. Çünkü lahanam büyük. Buyurun bu şekilde beyazlarını turşu için ayırıyorum. Yeşil kısmını bu şekilde doğruyorum. Evet arkadaşlar bir bütün lahanadan bu kısmını yemeklik ayırdım, doğradım. Sert kısımlarını da ayırdım. Turşu yapacağım. Lahana turşusu. Kök kısımlarını da bakınız şu şekilde. Bunları da lahanamın turşumun üzerine kapak yapacağım. Lahanamın hiçbir yerini atmıyorum. Sıfır atık arkadaşlar. Şimdi önce yemeğimi yapıyorum. Daha sonra lahana turşumu kuracağım. 5 adet pırasamı ve içerisine 1 fincan zeytinyağımı ilave ediyorum. Siz dilediğiniz sıvıyı kullanabilirsiniz. Zeytinyağlı fresh bir yemek yapıyoruz arkadaşlar. Jülyen doğramış olduğum kuru soğanları, pırasalarımı önce bir sote yapıp kavuracağım. 1 yemek kaşığı kendi yapmış olduğum domates salçam, 1 çay kaşığı acı toz biber, 1 çay kaşığı da karabiberim var. Salçamı soğanlarla birlikte güzelce rengi çıkana kadar kavuruyorum. Bakın arkadaşlar salçam rengini verdi. Çok güzel bir renk oldu. Bu aşamada jülyen doğramış olduğum havuçlarımı ilave ediyorum.
Ve bir 5 dakika havuçlarımı soğanlarla birlikte kavuracağım. Çünkü havuçlarım çok sert. Lahana çok çabuk yumuşuyor. Havuçlar içerisinde diri kalmaması için 5 dakika şu şekilde karıştırarak kavurun havuçlarınızı. Şimdi lahanalarımızı ilave ediyoruz. Havuçlarım biraz yumuşadı. Yavaş yavaş ilave ediyorum. Şimdi ocağımın altını kısıyorum arkadaşlar. Kendi buharında biraz lahanalar yumuşayacak. Daha sonra ben karıştıracağım. Şimdi bu şekilde karışmaz. Şöyle bir yarım su bardağı suyumu koyuyorum. Kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte lahanamın yumuşamasını bekliyorum. Arkadaşlar ben size hakiki lahana turşusu tarifi vereceğim. Bu turşu annemin tarifidir. Probiyotiktir. Şimdi içine sirke, sarımsak koyarsanız sirkenin asiti probiyotik oluşumunu engellediği için gerçek lahana turşusu size öğreteceğim. Bu geçen hafta kurdum. Probiyotiğinin oluşması tam 21 günde oluşuyor. O yüzden bunu daha açamıyorum. 2 haftası daha var. Şimdi ben sizlere bugün yapacağım turşuyu anlatayım. Turşumuzun içerisinde Çankırı'dan getirmiş olduğum tuzdan 1, 2 ve 3. Tuzla birlikte güzelce lahanalarımı yumuşatıyorum. Daha sonra hijyen yapmış olduğum kavanoza yerleştireceğim. Şimdi tuzla yumuşatmış olduğum lahanalarımı kavanozuma dolduruyorum. Bunun özelliği arkadaşlar, bu turşu sağlık şifa turşusudur. Gerçekten kendi lahana, kendi probiyotiğini kendisi yapıyor. Kesinlikle sirke ve sarımsak, başka nohut, hiçbir şey koymuyorsunuz. Yalnız tek şartı var bu turşunun. 21 günden önce probiyotiği oluşmuyor. Hatta bir ay olursa tam probiyotiği çok güzel oluyor. Ben şimdi dolduruyorum kavanozumu. Arkadaşlar sıfır atık. Şu dallarını da üzerine turşunun üzerine çıkmasını engellemek için ayırdım. Dalların da kesinlikle şu parçaları atmıyoruz. Bakın bu lahanadan hiçbir parçası atılmadı. Bir tencere yemek artı turşu. Bakınız şunlar da şöyle göstereyim. Çok güzel kapak görevini alıyor. Bu şekilde. Alttaki küçük parçaların yukarıya çıkmasını engellemek için bu şekilde koyabilirsiniz. Turşunun olmazsa olmazı Çankırı tuzu artı çeşme suyu değil, damacana suyu koyuyoruz arkadaşlar. Çeşme suyu koyarsanız turşunuz eriyor. Çünkü içinde klor var. Bu sularda, damacana sularında klor yok. O yüzden turşumuz daha sağlıklı, probiyotik üretiyor ve erimiyor. Üzerine şimdi cam kabımı koyuyorum. Kapağını kapatıyorum. 21 gün sonra turşum hazır oluyor. Tekrar çekebilirim olmuş halini size tadım aşamasını 21 gün sonra. Buyurun. Afiyet olsun, şifa olsun, sağlık olsun. Bakın kendi buharıyla yumuşadı lahanamız ve karıştırmamız artık bu şekilde kolay. Şimdi salçasıyla, pırasasıyla hepsini birlikte güzelce karıştırıyorum. Ocağın altını kıstım. Şimdi lezzetlenmesi için su koymadan önce bir 5 dakika kendi suyunda, öz suyunda pişirirseniz eğer çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Bakınız kısık ateş, iyice kısık ateş alın. Şu salçalı sosunda su koymadan bir güzel pişirin. Arkadaşlar bu lahana kavurması.
O yüzden suyunu bakın hiç vermedim. Bir başta çok az dibini tutmasın diye verdim. Şimdi şöyle bakıyoruz. Suyu azalmış. Lahanadan bir tane alacağım şimdi. Piştiyse hiç gerek yok tekrar suya. Bu pişmemiş. Şimdi arkadaşlar bu kavurma olduğu için şöyle 1/4 su bardağı, bakın, bir parmak su veriyorum. Tekrar kapağını kapatıyorum. Pişmeye devam ediyor. Kavurma olduğu için öyle bir bardak 2 bardak su koymuyoruz. Kısık ateşte yavaş yavaş. 15 dakika daha pişti. Şöyle alıyorum lahanasından. Bakıyorum. Arkadaşlar o kadar güzel olmuş ki. Süper lezzet. Bu tarifimi mutlaka deneyin. Bunu vejetaryenler yiyebilir. Diyet yapanlar yiyebilir. Benim kızım şimdi diyette arkadaşlar. Ben bu yemeği onun için hazırladım. Ekmeksiz sadece bu yemeği yiyerek kilo verecek. Ama biz de yiyeceğiz çünkü çok lezzetli. Ocağımın altını kapatıyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz lütfen Server'in Mutfağı'na abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı. Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Bir lahanadan yapmış olduğum yemeğim ve turşum sıfır atık, sağlıklı, probiyotik, zeytinyağlı yemeğimi bitirdim. Şimdi sizler için tadım aşaması arkadaşlar. Şöyle alıyorum bakın. Dilerseniz yanına sarımsaklı yoğurt da koyabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde. Bakınız şu güzelliğe. Çok sıcak. Sizin için bakın yumuşacık oldu lahanalar. Bu yemeğin değeri arkadaşlar, haşlayıp da lahananın suyunu atmadığınız için bütün vitamin ve değerleri içinde. Arkadaşlar havuç o kadar çok yakışıyor ki mutlaka havucun şekeri lahanaya geçmiş. Hafif acı biberle muhteşem bir lezzet. Deneyecek olan herkese afiyet olsun diliyorum. Evet arkadaşlar, lahana kavurmam bitti. Bakar mısınız, bir tabakta yedim. Muhteşem bir lezzet oluyor. İçinde acı biberi ve havucun aromasıyla, şekeriyle birlikte süper bir lezzet. Bu güzel tarifimi sizlere öneriyorum.